Ya politikacılar havanın kontrolünü ele geçirebilseydi? Peki ya politikacılar havayı kontrol edebilseydi? Eğer güçlü bir muson yağmuru oluşturup onu bir savaş silahı olarak kullanabilselerdi? Ya dönen bir kasırgayla koca bir şehri yerle bir edebilseler? Ya da bitmek bilmeyen bir kuraklık yaratarak bir ulusu açlığa mahkum edebilselerdi? Kulağa korkutucu geliyor, değil mi? Ama size bu olağanüstü hava kontrol yeteneğinin sadece bir bilim kurgu hikayesi olmadığını söylesek, bilim insanları gerçekten bir bulutun içine girip ona normal şartlarda yağmur yağdırmayacakken bile yağmur yağdırabilir mi? Hava manipülasyonu teknikleri sanıldığının aksine yeni değil ve kökleri 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Bulut, tohumlama. İlk deneyler ve büyük keşifler 1946 yılında General Electric için çalışan kimyager Vincent Schaefer, tarihteki ilk gerçek bulut tohumlama deneyini bir uçak aracılığıyla gerçekleştirdi. İnsanların gerçekten bulutları etkileyebileceği keşfi, Amerikalı bilim insanı Schaefer tarafından yaklaşık 31 yıl önce yapıldı. O dönemde Schaefer laboratuvarında bulutlar oluşturuyordu. Sıcak bir günün ardından biraz serinlemek için dondurucuya kuru buz, donmuş karbondioksit koymaya karar verdi. Ancak bu sıradan görünen işlem bir devrime yol açtı. Schaefer, New York'taki Adirondack Dağları üzerinde bir buluta yaklaşık 2,7 kilogram 6 libre ezilmiş kuru buz bıraktı ve neredeyse anında kar yağışı başladı. Bu öncü deney kayıtlara geçti ve ilk sonuçlar çok büyük bir etki yaratmasa da yağmur yapmanın gerçekten mümkün olduğunu kanıtladı. Bu alanda ilerleyen yıllarda daha fazla çalışma yapılacağı da açıktı. İlerleyen deneylerde Schaefer ve General Electric'teki diğer meslektaşları bazı partiküllerin buz kristallerinin oluşumuna daha fazla yardımcı olduğunu keşfettiler. Gümüş iyodür, argentum iyodür. Bu konuda en etkili maddelerden biri olarak öne çıktı. Günümüzde bulut tohumlama çalışmalarında hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava kontrol edilebilir mi? Artık elimizde kanıtlar var. Dolu ve diğer şiddetli fırtınalar değiştirilebilir. Belki de hava tahminine güvenmek yerine doğrudan havayı kontrol edebileceğimiz bir döneme hızla yaklaşıyoruz. Hatta bazı bilim insanları havayı kontrol etmek, tahmin etmekten daha kolay olabilir iddiasında bulunuyor. Elbette bulut tohumlama, özellikle kuraklıkla mücadelede önemli bir araç olarak görülüyor. Hatta bu yöntem günümüzde bazı ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. Büyüyen su krizi ve bulut tohumlama Birleşmiş Milletler, 2035 yılına kadar dünya nüfusunun %14'ünün su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Bu öngörünün farkında olan Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, 1990 yılında yağmurun artırılması bilimsel araştırma programını başlattı. Bu program, bulut tohumlama gibi gelişen teknolojileri kullanarak ülkedeki su ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Çünkü BAE, yıllık yağış miktarının çok sınırlı olduğu bir bölge. Bazı bulutlar doğal olarak zaten yağmur bırakıyor. Örneğin, bulutların yalnızca %40 ila %50'si yağmur olarak yere ulaşırken, geri kalanı atmosfere karışıyor. Ancak bulut, tohumlama operasyonları sayesinde bu oranın %15 ila %30 artırılması hedefleniyor. Son yıllarda bu teknolojinin etkinliği dikkat çekici bir şekilde arttı. Örneğin sadece 2022 yılında 311 bulut tohumlama görevi gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 1000 saat uçuş yapıldı. Su kıtlığı yaşayan bölgeler için yapay yağmur büyük bir umut ışığı olabilir. Bulut tohumlamanın zorlukları ve tartışmalar, bulut tohumlama teknolojisi büyük bir potansiyele sahip olsa da uygulanması ile ilgili bazı zorluklar ve endişeler de bulunuyor. Kesin kontrol sağlamak zor. Bulut, tohumlama, hava durumunu %100 kesinlikle değiştirebilen bir teknoloji değil. Oluşabilecek hava olaylarını uzun vadede nasıl etkileyeceği konusunda hala belirsizlikler var. Çevresel ve sağlık riskleri.
Özellikle gümüş iyodür kullanımı büyük miktarlarda doğaya salındığında ekosistem ve insan sağlığı üzerinde olası olumsuz etkiler yaratabilir. Bu endişeleri gidermek için bilim insanları daha güvenli ve zararsız alternatif malzemeler üzerinde çalışıyorlar. Örneğin İngiltere'deki Highlands and Islands Üniversitesi'nden meteorolog Edward Graham, daha basit ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin de mevcut olduğunu belirtiyor. BEA'de kullanılan tuz fişekleri, salt flares, mutfak tuzuyla aynı maddeden yapıldığı için çevreye herhangi bir zarar vermiyor. Ancak geleneksel yöntemlerde gümüş iyodür gibi kimyasalların kullanıldığı da biliniyor. Gümüş iyodür genellikle çok küçük miktarlarda kullanıldığı için düşük seviyede toksik kabul edilse de geniş çaplı uygulamalarda etkileri hala tam olarak bilinmiyor. Hava manipülasyonunun küresel etkileri ve askeri kullanımı gümüş iyodür gibi maddeler buz kristallerinin yapısını taklit ettiği için bulut tohumlamada uzun yıllar boyunca kullanıldı. Ancak günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri, BG gibi ülkelerde bu tür kimyasalların kullanımı azalmış durumda. Karbon ayak izi ve ekolojik endişeler. Karbon emisyonları açısından bakıldığında bulut tohumlama için kullanılan uçaklar oldukça küçük ve hafif araçlardır. Küresel ölçekte milyarlarca otomobilin ve uluslararası hava taşımacılığında kullanılan devasa uçakların oluşturduğu karbon ayak izi ile kıyaslandığında bu uçakların emisyonları okyanusta bir damla kadar küçük kalmaktadır. Ancak hava manipülasyonunun ekolojik etkileri sadece karbon emisyonlarıyla sınırlı değildir. Bulut, tohumlama doğal yağış döngülerini bozabilir, bu da komşu bölgelerde su kaynaklarının azalmasına, tarım sistemlerinin değişmesine ve biyolojik çeşitliliğin etkilenmesine neden olabilir. Yağış dağılımının yapay olarak değiştirilmesi, bir bölgede su kıtlığını artırırken, başka bir bölgede aşırı yağış ve sellere sebep olabilir. Çin'in hava manipülasyonu konusundaki büyük hedefleri. Bununla birlikte bazı ülkeler için hava kontrolü bir meydan okuma olmanın ötesinde stratejik bir fırsata dönüşüyor. Örneğin Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlamaları için hava durumu yapay olarak değiştirildi. Pekin Üniversitesi tarafından yayımlanan bir rapor, hükümetin kutlamalar sırasında hava durumunu kontrol etmek için yapay yağmur teknikleri kullandığını ortaya koydu. Bu durum, hava manipülasyonunun sadece çevresel bir konu olmadığını, aynı zamanda jeopolitik ve askeri bir meseleye dönüştüğünü gösteriyor. Askeri kullanım, Proje Popeye ve Vietnam Savaşı, hava durumu manipülasyonunun savaşta kullanılması yeni bir kavram değil. Amerika Birleşik Devletleri, ABD ve General Electric işbirliğiyle geliştirilen Proje Popeye, hava manipülasyonunun askeri alandaki ilk büyük uygulamalarından biri oldu. Bu proje, Vietnam Savaşı sırasında düşman ikmal yollarını sel baskınlarıyla devre dışı bırakmak amacıyla geliştirildi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen bu operasyon kapsamında yağış miktarını artırarak düşmanın lojistik hareketlerini engellemek hedeflendi. Bu radikal savaş taktiği, hava manipülasyonunun askeri stratejilerde nasıl bir dönüm noktası oluşturabileceğini gösterdi ve gelecekte bu teknolojinin savaş alanında nasıl daha da geliştirilebileceğine dair bir temel oluşturdu. Çin'in hava üzerindeki hakimiyeti ve askeri stratejiler günümüzde ise Çin, hava manipülasyonu konusunda dünyanın en iddialı projelerinden birini yürütüyor. Ülke, özellikle büyük şehirlerinde hava koşullarını yapay olarak değiştirme kapasitesine sahip ve 2025 yılına kadar ülke topraklarının yarısında bu teknolojiyi kullanmayı hedefliyor. Bu gelişme, özellikle komşu ülkeler olan Hindistan, Myanmar ve Vietnam için büyük endişelere yol açıyor. Çünkü Çin'in hava manipülasyonu stratejisi, tarım üretimini ve su kaynaklarını doğrudan etkileyerek bölgesel istikrarsızlıklara neden olabilir. Örneğin, Çin'in sınır bölgelerinde yağmur miktarını yapay olarak artırması, komşu ülkelerde kuraklığa neden olabilir. Bu tür bir hava kontrolü, yağmur çalma,
rain stealing olarak da adlandırılan yeni bir jeopolitik gerilimi doğurabilir. Ayrıca Çin'in hava manipülasyon stratejisi askeri operasyonları desteklemek için de kullanılabilir. Yağışları kontrol ederek düşman ordularının hareket kabiliyetini kısıtlama, yoğun yağmur veya fırtınalar yaratarak lojistik operasyonları bozma, sınır bölgelerinde olumsuz hava koşulları yaratarak düşman birliklerinin ilerleyişini yavaşlatma. Bu tür hava kontrol stratejileri savaşın dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir. Havanın bir silah olarak kullanılması, geleneksel savaş taktiklerini tamamen dönüştürebilecek bir etkiye sahip olabilir. Uluslararası işbirliği ve düzenlemeler, hava manipülasyonunun bu denli büyük çapta kullanımı, uluslararası işbirliği ve düzenleyici çerçevelerin gerekliliğini ortaya koyuyor. Hükümetler, bilim insanları ve uluslararası kuruluşlar hava manipülasyonunun sorumlu bir şekilde kullanılması için işbirliği yapmalıdır. Aksi takdirde kontrolsüz hava müdahaleleri bölgesel su krizlerine, tarımsal yıkımlara ve ekosistem bozulmalarına neden olabilir. Bugün Çin'in hava kontrol teknolojisindeki ilerlemeleri ve geniş kapsamlı hava değiştirme projeleri bu teknolojinin jeostratejik etkilerini gözler önüne seriyor. İnsanlık gerçekten havayı kontrol etmeye hazır mı? Hava kontrolü fikri bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir sahne gibi görünse de artık gerçekliğe dönüşmüş durumda. Ancak bu teknolojinin gücüyle birlikte büyük bir etik soru da doğuyor. İnsanlık gerçekten doğayı bu ölçekte kontrol etmeye hazır mı? Günümüzde meteoroloji bilimi, büyük ölçekli hava sistemlerini birkaç gün önceden başarıyla tahmin edebiliyor. Ancak hava sistemi çok daha geniş bir zaman diliminde işleyen karmaşık bir hava makinesi gibi çalışıyor. Buz tabakalarının erimesi veya oluşması binlerce yıl sürebilir. Bireysel bulutlar ise birkaç dakika içinde oluşup yok olabilir. Yapay hava kontrolü sadece kısa vadeli hava olaylarını değiştirmekle kalmayıp gezegenimizin doğal döngülerine de müdahale edebilir. Peki bu müdahalelerin sonuçlarına gerçekten hazırlıklı mıyız? Bilim insanları ve stratejistler için hava manipülasyonu büyük bir fırsat mı yoksa tehlikeli bir Pandora'nın kutusu mu? Bu teknolojinin geleceği insanlığın doğaya nasıl yaklaşacağını ve onu nasıl yöneteceğini belirleyecek büyük etik ve politik kararlarla şekillenecek. Kanalımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere,